Bu eğitimde iş modeli kanvasından bahsedeceğiz. Girişimler genelde yaptıkları iş başarısız olduğu için değil, o işin bir alıcısı olmadığı için batarlar. İş modeli kanvası da bunu önceden anlamak için bir yöntem. Eskiden uzun uzun iş planları yazıyorduk. Ama uzunca bir süredir iş modeli kanvası hayatımızda ve iş modeli kanvası üzerinden işimizi modelliyoruz, fikrimizi modelliyoruz. Burada küçük bir itirafla başlamak istiyorum. İş modeli kanvasını ilk dinlediğimde, hatta ilk birkaç eğitimde gerçekten nefret etmiştim. Çünkü şimdi göreceksiniz kutucuk kutucuk bir yapı ve soldan sağa gibi standart doldurulmuyor. Niye bu kadar karmaşık bir şey yapıyoruz diyordum. Ama şimdi şunu görüyorum. Burada da, Silikon Vadisi'nde de, Avrupa'da bir hızlandırıcıda da nereye giderseniz gidin, siz iş modeli kanvasınız üzerinden fikrinizi anlattığınızda karşı taraf sizi anlıyor ve mentorluk sürecini ya da yatırım sürecini aynı dilde konuşuyor gibi düşünün. Çok kolaylaştırıyor bu süreç. Onun için ben bu önyargıyla başladığım için daha önce dinlediyseniz ve sevmediyseniz de belki bir 20 dakika ayırıp bir daha dinlemek isteyebilirsiniz. Burada birkaç kişiden bahsedeceğim. Aşağıdaki notlarda kitapları da bulabilirsiniz, kitapların isimlerini. Öncelikle Steve Blank. Steve Blank diyor ki, biz müşterilerimizi işimizi kurmadan, fikrimizi hayata geçirmeden önce tanımalıyız. Sahaya çıkmalıyız, müşterilerle temas etmeliyiz, potansiyel müşterilerimizi tanıyıp işimizin onların ihtiyacını gerçekten çözdüğünü anlamalıyız. Bir başka kişi Eric Ries. Kendisinin Yalın Yeni Girişim diye bir kitabı var. Bundan birazdan bahsedeceğim, daha detaylı bahsedeceğim. Hatta hemen girebiliriz. Görselde de göreceğiniz gibi yap, ölç, öğren döngüsü çalıştırıyor Yalın Girişim. Yani ne yapıyoruz? Biz bir fikir ortaya atıyoruz. Bunu çok hızlı prototipliyoruz. Birilerine denetebileceğimiz bir hale getiriyoruz. Sonra sahaya çıkıyoruz. Bu yaptığımız prototipi insanlara denetip, anlatıp, onların fikirlerini alıp buradan bir veri oluşturup ölçtüğümüz sonuçlar doğrultusunda da fikrimizi tekrar genişletiyoruz. Ve göreceğiniz gibi bu bir döngü. Hani bir kere yaptım ve ideal ürüne ulaştım diye bir şey yok. Ve bu döngüyü kaybeden firmalar ölmeye mahkumlar çünkü müşteri ihtiyaçları çok hızlı gelişiyor, pazar çok hızlı gelişiyor ve şu anda büyük firmaların da yaptığı şey bu aslında. Sürekli nabız tutmak ve sürekli kendini güncellemek. Bunun terim olarak karşılığı da doğrulanmış öğrenme. Ve aslında sürekli bir döngü içinde öğrenmeye devam ediyorsunuz. Şimdi diyelim ki biz bir şey geliştirdik ve sonra sahaya çıktık. Sahaya çıktığımızda bazen şöyle bir şey oluyor. Biz bir problem varsayıyoruz. Diyoruz ki bu kişilerin şu problemi vardır, ben de bu problemi böyle çözeceğim. Ama bazen sahaya çıkıyoruz ve şunu görüyoruz. Bu kişilerin bu problemi yok, başka bir problemi var. Ben elimdeki teknolojiyle bunu çözebilirim. O zaman tamam, ben bu müşterilere odaklanmaya devam edeceğim ama odaklandığım problem değişecek. Bazen de sahaya çıkıyoruz, bakıyoruz ki de bu problem bu müşterinin değil, evet, ama bu problem meğer şu müşterininmiş. O zaman da problemi sabit tutup müşterimizi değiştirebiliyoruz. Biraz basketteki şu ayak hareketi vardır ya, pivot. Oradan gelen bir adı var bunun da. Burada pivot etmek diyoruz bu yaptığımız şeye. Ya tutunmak değil, fikrimize sabit kalmak değil. O pivotu yapabilmek çok çok kritik girişimciliğin erken aşamasında. Üçüncü önereceğim kitap ve aslında bu dersin de ana konusu olan İş Modeli Kanvası'nın yaratıcısı Alexander Osterwalder'ın İş Modeli Üretimi kitabı. Bu dersten sonra kanvas üzerinde daha uzun çalışmak isterseniz kullanımı çok kolay bir kitap, çok yönlendirici bir kitap. Bunu da edinmenizi tavsiye ederim. Şimdi ekranda kanvası göreceksiniz. Ve aslında belki ilk başta beni neden rahatsız ettiğini de anlayacaksınız. Çünkü bu kanvası doldurmaya daha önce de dediğim gibi soldan sağa falan başlamıyoruz. Ortadan değer önerisinden başlıyoruz. Ben bunu çok sorguladım. Neden böyle karmaşık bir yol izliyoruz? Çünkü birazdan adım adım gideceğiz. Böyle oraya atladığımız bir doldurma şekli var. Değer önerisi ortada çünkü değer önerisi kanvasın kalbi. Siz eğer değer önerinizi doğru belirlerseniz işinizin başarısı için büyük bir doğru adım atmış oluyorsunuz. Sonra değer önerisinden sonra müşteri kesitlerine gidiyoruz. Aslında belki de adım adım gitmeden önce şunu belirtmek isterim. Değer önerisi ve müşteri kesitlerini doldururken paralel dolduruyoruz. Demin dedim ya o pivotu anlatırken. Onun gibi ya bu değer önerisi ve bu müşteri kesiti birbirine uygun mu değil mi? Onu sürekli kontrol ederek ilk adımımız bu ikisini doldurmak oluyor. Şimdi değer önerisiyle başlayabiliriz. Değer önerisi nedir? Belki de ne değildirden başlamak daha doğru olabilir burada. Değer önerisi projenizin ne yaptığı değildir. Projenizin özelliklerinin listesi değildir.
kullandığınız teknoloji hiç değildir. Genelde teknoloji girişimcilerinde şunu çok görüyoruz. Hani teknolojiyi o kadar seviyoruz ki onun arkasında blockchain mi kullanıyor, machine learning mi kullanıyor, bunların hepsini anlatmak istiyorlar. Ama değer önerisinin kapsamında, hatta genel olarak Canvas kapsamında bunlara hiç değinmiyoruz. Değer önerisi bizim müşterimize ne sağladığımızdır. Biz müşteriye ne değer yaratıyoruz? Hangi derdini çözüyoruz? Müşterinin ne gibi acıları var? Ne gibi işleri yapmak zorunda müşteri? Ve bizim bu ürünümüz o müşterimizin hayatına hangi anlamda değer katıyor? Ne şekilde işini kolaylaştırıyor? Bunu anlattığımız yer değer önerisi. Burada Starbucks'ın örneğini çok beğeniyorum. Starbucks'ın değer önerisi iyi kahve değil, sohbet ortamı değil. Starbucks diyor ki değer önerisine, eviniz ve işinizden sonraki hayatınızdaki 3. yer olmaktır benim değer önerim diyor. Bakın değer önerisi kalpte ya. Şimdi bu ne demek? Evinizde size, işinizde size insanlar adınızla hitap eder. Onun için Starbucks'a da adınızla hitap ediyorlar. Evinizde, işinizde kimse size gelip bir siparişiniz var mı diye sormaz. Ya da çok uzun oturdunuz, artık bu koltuktan kalkın diğer koltuğa geçin demez. Starbucks'ta da siz bir tane kahve alırsınız ve orada saatlerce oturabilirsiniz. Değer önerisini ortaya koyduğunuzda daha sonra firmanızın diğer etrafında sağlayacağı her şeyi de buna göre değerlendirebilirsiniz. Buna göre kurgulayabilirsiniz. Bir sonraki kutucuk en sağda göreceğiniz müşteri segmentleri. Müşteri segmentleri de benim bu değer önerimin karşılığında hangi müşteri var? Kime satacağım ben bu ürünümü? Burada biraz spesifik olmak lazım. Belki online reklam veriyorsanız şeyi bilirsiniz. Facebook gibi platformlarda müşteriyi odaklarsınız. Hani ben şu eğitim seviyesinde, şu şehirde, şu ilgi alanları olan kişilere reklam vermek istiyorum diyorsunuz. Müşteri kesitlerini biraz öyle düşünebilirsiniz. Ya böyle olabildiğince odaklarsak çok daha iyi bir etki yaratırız. Çünkü ben 20'li yaşlardaki kadınları hedefliyorum dediğimizde bu kadın evli olabilir, bekar olabilir, çocuklu olabilir, üniversite mezunu olabilir, hiç okumamış olabilir, bir büyük şehirde yaşıyor olabilir, köyde yaşıyor olabilir. Onun için 20'li yaşlardaki kadınları hedeflemek diye bir şey yapamazsınız. Daha spesifik. 20-25 yaş aralığında Ankara, İstanbul, İzmir'de yaşayan, büyük firmalarda çalışan, üniversite mezunu gibi daraltmanız lazım ki değer önerinizle de örtüşsün. Burada şu örneği çok seviyorum. Bir müşteri kesti ve değer önerisi kapsamında mesela telefon kılıfı. Telefon kılıfının değer önerisi nedir? Mantıken telefonumuzu düşmeden korumak. Peki bütün amacı telefonumuzu düştüğünde korumaksa o zaman neden binlerce liralık telefon kılıfları var? Yani telefonumuzu sonuçta pazardan aldığımız 100 liralık kılıfla da koruyabiliyorsak binlerce liralık bir kılıfa gerçekten ihtiyacımız var mı? İşte değer önerisi burada devreye giriyor. Ya eğer benim ana derdim telefonumu korumaksa o zaman pazarda ya da herhangi bir mağazada bulacağım 100 liralık, 50 liralık kılıf benim işimi görecekken benim amacım kendimi ifade etmek, zenginliğimi göstermek, zevkimi göstermekse o zaman gidip çok daha lüks mağazalardan, çok daha lüks markaların telefon kılıfını alırım. Ama burada değer önerisi artık telefonumu korumak değildir. O bir yan faydadır. Tabii ki onu yapmak zorunda telefon kılıfı. Ama ana amacı, ana değer önerisi o değildir. Ve aynı şekilde birazdan diğer adımları da anlattığımda çevredeki aksiyonları da bu değer önerisini göz önünde bulundurarak kurgulamak durumundayız. Müşteri kesitleri B2B, B2C veya B2C olabilir. B2B işletmeden işletmeye, siz bir işletmeye bir şey satıyor olabilirsiniz. B2C son kullanıcıya bir şey satıyor olabilirsiniz. Veya B2G kamuya bir hizmet sağlıyor veya ürün satıyor olabilirsiniz. Bir de burada şunu belirtmekte fayda var. Müşteri kesitleri tek olmak zorunda değil. Sizin bir proje kapsamında birden fazla müşteri kesitiniz ve o müşteri kesitlerine göre de değer öneriniz olabilir. Burada sosyal medya platformları çok güzel bir örnek oluyor. Şimdi siz bir sosyal medya platformuna girdiğinizde B2C yani son kullanıcı olarak sizin için değer önerisi orada ne? Belki gündemden haberdar olmak, arkadaşlarınızla iletişimde olmak, arkadaşlarınızın hayatıyla iç içe olmak olabilir. Ama biliyorsunuz ki sosyal medya platformlarına genellikle para ödemiyoruz. O zaman bu para nereden kazanılıyor? İşte orada B2B devreye giriyor. B2B'de neyi sağlıyor sosyal medya platformları? Firmalar var, bunlar reklam verenler ve reklam verenlere diyor ki sosyal medya platformu bak ben sana burada odaklanmış bir müşteri kitlesi sunuyorum. Cinsiyete göre, zevklerine göre, bölgesine göre
beğenilerine göre sen bu kişilere reklam vererek ulaşabilirsin. Bunu satıyor. Belki en başta söylemem gereken bir şey burada ekleyeyim. Canvas'ı genelde post-it'lerle dolduruyoruz. Ve eğer buradaki gibi iki farklı müşteri kesitimiz varsa, şöyle düşünün, sağ tarafta ilk önce son kullanıcıları sarı post-it'le yazdıysam, onlara sağladığım değer önerisini de sarı post-it'le yazıyorum. Reklam verenleri yeşil post-it'le yazdıysam, onlara sağladığım değer önerisini de yine yeşil post-it'le yazıyorum. Böyle iki renkli gidebilirsiniz. Özellikle değer önerisi ve sağ tarafında Canvas'ın çift renk post-it'le çalışmanızı tavsiye ederim. Birden fazla pazarınız varsa. Post-it'le niye çalışıyoruz? Çünkü Canvas'ın yaşayan bir doküman olmasını istiyoruz. Yönettiğim girişimcilik programlarından bir tanesinde girişimci bir ekip ne kadar cimrisiniz, niye bize birkaç tane sayfa çıktı vermiyorsunuz da post-it veriyorsunuz demişti. Ama asıl mantığı ve ruhu orada Canvas'ın. Çünkü şöyle yapmanız doğrusu, siz post-itleri yapıştırır, masa başında bir şey çalışırsınız. Sonra gider bu varsayımları sahada test edersiniz. Gerçekten bu müşterinin böyle bir derdi var mı? Bu müşteriye bu kanalla ulaşabilir miyim? Bu varsayımlarınızı test eder, sonra masa başına tekrar döner. Öncesinde doldurduğunuz Canvas'ın bir fotoğrafını çeker, arşiv için saklar ve yeni post-itlerle yeni varsayımlarınızı Canvas üzerine eklersiniz. Kanallar sizin müşteriye nasıl ulaştığınızdır. Ya benim bir değer önerim var, bir müşterilerim var ve bunlara nasıl ulaştığımda benim kanallarımı tanımlar. Burada şunlar önemli bizim için. Benim müşterim hangi kanallarla ona ulaşmamı istiyor? Hangi kanallarım daha maliyet etkin? Hangileri daha iyi çalışıyor? Hangileri değer önerime daha uygun? Bunlara bakmamız gerekiyor. Bu kanallar neler olabilir? Biz müşteriye doğrudan ulaşıyor olabiliriz aracısız olarak. Aracılar olabilir, distribütörler olabilir, partnerlerimiz olabilir, işbirlikleriyle ulaşıyor olabiliriz. Perakende toptan olabilir, online araçlar üzerinden ulaşabiliriz. Online iletişimde belki tamamen ulaşıyoruzdur. E-ticaret olabilir. Aslında müşteriye ulaştığınız ve aklınıza gelen firmadan firmaya, projeden projeye çok değiştiği için hepsine değinmek mümkün değil. En doğru yöntem nedir? Rakipleriniz neler üzerine odaklanıyor ona bakmak lazım. Planladığınız kanal yapısının sizin iş modelinize ve gelir gider dengenize nasıl etki ettiğini çok iyi görmeniz lazım. En basiti şudur, ilk başta bir satış ekibi kurup aracısız yapmak çok iyi gelebilir kulağa ama siz ekibi sürekli finanse etmek zorunda olduğunuz için gelirleriniz belli bir seviyeye gelene kadar bunu yapmak çok zordur. Finansal dengenizi çok bozar. Onun için ilk başta belki satış işini outsource ederek, dışarıdan hizmet alarak ilerlemek, belli bir satış seviyesine ulaştıktan sonra kendi ekibinizi kurmak doğru olabilir. Sabit masraflar, değişken masraflar dengesini özellikle kanallarda kurmak çok önemlidir. Bir de kanalı motive etmek çok önemlidir. Beraber çalıştığım bir startup vardı. Kişiye özel telefon kılıfı baskısı yapıyordu. Çok yıllar önceydi ve o zamanlar yenilikçiydi. Şu anda çok klasik böyle şeyler belki. Şöyle bir şey yapmıştık. Baskı makinelerini teknoloji mağazalarına yerleştirmiştik. Ve biz çok yüksek satışlar beklerken, çünkü e-ticaret üzerinden çok yüksek satışlar yaparken bunun gerçekleşmediğini gördük. Sonrasında gizli müşteri olarak gittiğimizde, bir müşterinin ilgisini çektiğinde o bilgisayar ve oraya doğru hamle ettiğinde, kendi primi başka ürünler üzerinden olan bir satış görevlisinin gelip oradan o müşteriyi uzaklaştırıp kendi satmak istediği ürüne doğru yönlendirdiğini gördük. Burada hangi kanalı seçerseniz seçin, o kanala doğru motivasyon kaynağını sağlayabileceğinizden de emin olun. Şimdi müşteriler ve müşteri kesitleri ve değer önerisi demiştik. Arada kanallar olduğu gibi bir de müşteri ilişkileri var. Satışı gerçekleştirdiniz, sonrasında müşteriyle nasıl bir ilişki sürdüreceksiniz? Burada müşteri segmentinin de tabii ki çok önemi var. Nasıl bir iletişim istediği. Kişisel yardım olabilir, call center'lar olabilir, birebir gidip yerinde yardım etmeniz gereken bir iş yapıyor olabilirsiniz. Servis hizmeti kurgulamanız gerekiyor olabilir. Özellikle ürün geliştiren startuplarda buna çok önem vermek gerekiyor. Çünkü servis konusunu atlarsanız ileride çok ciddi baş ağrısı çekebilirsiniz. Çünkü siz ürünü satıyorsunuz, onun servisini vermek zorundasınız ve bunu eğer finansal projeksiyonunuza yansıtmadıysanız gerçekten hiç beklemediğiniz zararların içinde bulabilirsiniz kendinizi. Şimdi Canvas'ın sağ tarafının sonuna gelirken telefon kılıfı örneğimize geri dönelim. Ne demiştik? Ucuz bir telefon kılıfı, pahalı marka bir telefon kılıfı. Ucuz telefon kılıfının değer önerisi korumakken telefonunuzu, pahalının tabii ki koruma görevini yapmasını, yerine getirmesini bekliyoruz. Ama ana amacımız kendimizi ifade etmek, kendimizi göstermek. Burada tabii ki bu iki müşterinin kanal ve müşteri ilişkileri, beklentileri de farklı. Eğer ucuz bir telefon kılıfından bahsediyorsak ben onu herhangi bir mağazadan ya da pazardan alabilirim.
Ama pahalı bir telefon kılıfı, marka bir telefon kılıfı için benim o mağazaya girdiğim andan itibaren mağazanın yerinden iç dekorasyonuna, oradaki kişilerin benimle iletişimine kadar pek çok şeyin o pahalı ve özel hissetme duygusunu besliyor olması lazım. Aynı şekilde müşteri ilişkileri de öyle. Ben ucuz bir telefon kılıfı aldığımda tabii ki garanti peşinde koşmuyorum. Bunun kenarı çizildi, çarpınca bir şey oldu, bunu değiştireyim. Çok da böyle bir beklentim olmuyor. Ama pahalı bir telefon kılıfı aldıysam ve üzerindeki taşlar düştüyse o zaman o firmadan sonuna kadar hakkımı arıyorum ve birebir müşteri ilişkisi bekliyorum. Siz de kendi ürününüzle ilgili kanvası kurgularken sattığınız üründe müşteriye hangi değeri sunuyorsunuz ve bu değer karşısında müşteri sizden nasıl bir deneyim bekliyor, bunu her zaman göz önünde bulundurmalısınız. Kanvasın sağ tarafının altında gelirler bölümünü görebilirsiniz. Bu bölümde hangi iş modeliyle nasıl bir gelir elde etmeyi hedeflediğimizi doldurmamız gerekiyor. Burada şunlara dikkat etmek lazım. Parayı kim ödüyor? Satın alma kararını kim veriyor? Nasıl bir gelir modeli öngörüyoruz? Kiralayacak mıyız, satacak mıyız? Aylık üyelik mi yapacağız? Bu bölümde her ne kadar biz şu kadar gelir elde edeceğim gibi bir çalışma yapmayacak olsak da en azından ileride yapacağımız bir finansal projeksiyon için burada temeli oluşturmayı hedefliyoruz. Bir de burada şuna çok dikkat etmek lazım. Benim hedeflediğim gelir modeli pazarla uyumlu mu? 8-9 yıl önce beraber çalıştığım bir startup belediyelere yönelik bir çözüm geliştiriyordu. Ve amaçları bu sistemi bulutta tutup belediyelere üyelik vermekti. Ama her ne kadar çok zorlamış olsak da sahaya çok geç çıktılar. Sahaya çıktıklarında ürünün bir hayli kısmını tamamlamışlardı ve bilin bakalım belediyelere gittiklerinde ne öğrendiler? O dönemde belediyeler kendi serverlarında olmayan herhangi bir yazılım için alım yapamıyorlardı. İşte eğer siz gelir modelinizi de ilk baştan test etmezseniz ürünü geliştirdiğinizde iş işten geçmiş, sıfırdan geliştirme yapmanız gereken bir noktada bulabilirsiniz kendinizi. Canvas'ın sağ tarafı gelirler, gelir yaratıcı aktivitelere odaklı demiştik. Şimdi sol tarafa geçiyoruz. Sol taraf iş fikrimizi hayata geçirmemiz için yapmamız gereken şeyler ve harcamamız gereken paralarla ilgili. Buraya kilit aktivitelerle başlayacağız. Kilit aktiviteler iş fikrimizi hayata geçirmek için yapmamız gereken aktiviteler, etkinliklerdir. Burada normalde Canvas kapsamında kilit adından da anlaşılacağı gibi en kritik aktiviteler tanımlanır. Ama ben çalıştığım startuplarda bunu daha geniş tutup sonradan bütün iş bölümünü yapmak için de kullanabiliyorum. İki türlü de kullanabilirsiniz. Ya benim için en kritik olan aktiviteleri sıralayabilirim ya da ben burada genel olarak işimi sürdürmek için hangi işleri yapıyorum deyip sonra bunu görev dağılımı içinde bir altyapı olarak kullanabilirim. Kilit aktiviteler ne olabilir? Tasarım olabilir, iş geliştirme olabilir, satın alma olabilir, üretim olabilir, ürün tedariği olabilir. Ve siz kendi iş modeliniz çerçevesinde yapacağınız proje çerçevesinde bunları çok daha fazla genişletebilirsiniz. Burada ne önemli? Bu projeyi hayata geçirmek ve sürdürmek için gerekli aktivitelerin tamamının farkında mıyız? Biz şunu çok fark ediyoruz mesela. Ben bir üretim yapacaksam bu üretimle ilgili çok ciddi sertifikasyonlara tabi olabiliyorum. Ve bazı startuplar maalesef geldiklerinde bundan haberdar olmuyorlar. Eğer siz yapacağınız işin böyle bir ihtiyacından haberdar değilseniz, yarın bir gün çıkacağınız bir kamu desteği jürisinde de ya da bir yatırımcı toplantısında da çok kötü durumda kalabilirsiniz. Çünkü işinizi hayata nasıl geçireceğinizi bilmiyorsunuz demektir. Görev paylaşımı için kullanacaksanız bunu bütün alanların birisi tarafından sahiplenildiğinden emin olun. Beyaz alanlar kalmasın, 2 kişinin 3 kişinin sorumluluğu olan alanlar kalmasın. Her aktivitenin bir sahibi olsun. Tabii ki birbirinize yardım edeceksiniz. Tabii ki startuplarda çok keskin görev tanımları yok. Ama her işin bir sahibi olmalı ki o iş doğru gitmediğinde kime hesap soracağımızı da bilelim. Şimdi bu kilit aktiviteler ya kilit kaynaklar tarafından gerçekleştirilir ya kilit ortaklarla yapılır. Bu ne demek? Kilit kaynaklar bizim kendi kurumumuzun içindeki kişiler ve kaynaklardır. Ortaklar da dışarıdakilerdir. Aktiviteleri doldurduktan sonra her biriyle ilgili kim yetkili olacak ya da kiminle çalışacağız, bu şekilde adım adım ilerleyerek bu iki alanı doldurabilirsiniz. Kilit kaynaklar neler olabilir? Fiziksel kaynaklar olabilir. Bizim ofis alanımız, ürünümüz, envanterimiz, böyle şeylere ihtiyacımız olabilir. İnsan kaynakları olabilir ve zaten olmalı. Hani ben bir satın alma yapacaksam bununla ilgili bir satın alma yöneticisine de ihtiyacım vardır. Orada ihtiyacım olan özel beceriler olabilir. Finansal ihtiyaçlar tabii ki olabilir. Fikri mülkiyette kilit kaynakların başında gelir. Biz startup olduğumuz için ve sınırsız kaynaklarımız olmadığı için elimizdeki kaynaklar gerçekleştirmek istediğimiz fikri hayata geçirmek için yeterli mi?
Bunun kontrolünü yapmalıyız. Çünkü eğer burada bir uyumsuzluk varsa belki de fikri küçültmeliyiz, projeyi küçültmeliyiz. Belki de ilk önce yatırım almanın peşine düşmeli, ondan sonra bu fikri hayata geçirmeliyiz. Bu kritik kararları bu alan üzerinden verebiliriz. Kilit ortaklar, sizin işinizi gerçekleştirmenizde kritik önemi olan ve şirketinizin içinde yer almayan kişi, kurum, kuruluşlardır. Mesela siz bir navigasyon uygulaması yapıyorsanız ya da bir harita üzerinde bir uygulama yapıyorsanız ve Google Maps altyapısı kullanıyorsanız Google sizin kilit ortağınızdır. Neden? Çünkü Google Maps'te en ufak bir API değişikliği yapsa bile sizin işiniz etkilenir. Tedarikçileriniz kilit ortaklarınızdır çünkü onların tedarik süreleri uzadığında sizin işiniz etkilenir. Dışarıdan hizmet aldığınız ve sizin için kritik olan herkes kilit ortağınızdır. Sabit maliyet, değişken maliyet dengesinden az önce de bahsetmiştik. Burada kilit ortaklar, kilit kaynaklara bakarken de kilit kaynakların genelde sabit maliyet, kilit ortakların da değişken maliyet olduğunu aklınızdan çıkarmayın. Ya siz içeriye bir insan kaynağı alıyorsanız ona her ay maaş verirken dışarıdan kullandıkça öde bir hizmet alıyorsanız o sizin için değişken maliyet olduğundan işin erken aşamalarında belki de kilit ortaklara daha çok ağırlık vermek, kilit kaynakları daha hafif tutmak doğru olabilir. Canvas'ın sağ tarafı gelir yaratmakla ilgili demiştik, sol tarafı giderlerle ilgili ve giderlerde de solda aktivitelerimizi, ortaklarımızı, kaynaklarımızı tanımladık. Canvas'ınızın ilk versiyonunu tamamladıysanız artık dışarı çıkmaya hazırsınız. Bunun kulağa çok zor geldiğinin farkındayım. Özellikle teknoloji girişimcileriyle, özellikle mühendislerle çalışırken biliyorum ki istiyorsunuz, siz hep bilgisayarın arkasında kalın, siz hep laboratuvarınızda kalın ve ürün geliştirin, ürününüzü mükemmel hale geliştirin ama sizin için birileri sahaya çıksın. Ama maalesef o iş öyle olmuyor. Siz sahaya çıkıp dokunmadıysanız, müşterilerinizi tanımıyorsanız o iş başarısız olmaya mahkum. Burada Steve Blank'in sözüyle bitirmek istiyorum. Çok düz, binadan dışarı çıkın diyor. Her konuşmasında söylüyor. Siz binadan dışarı çıkın, bu Canvas'ınızın ilk versiyonunu test edin. Lütfen dönüp tekrar revizelerinizi yapın ve bir daha çıkmaya üşenmeyin. Bir kere çıkmak hiçbir zaman yeterli değil. 3 kişiyle görüşmek hiçbir zaman yeterli değil. Ne kadar çok kişiyle görüşüp Canvas'taki varsayımlarınızı test ederseniz unutmayın ki o kadar başarılı bir girişim için ilk adımı atmış olacaksınız. Bol şans dilerim.